Seyyid Yahya Efendi şöyle anlatmıştır. Sultan Bayezid, Han Camii Şerifi avlusunda oyma ustalarından Kefelizade İbrahim Halebi adında bir zatın dükkanında ilim irfan sahibi kıymetli zatlar toplanıp sohbet ederlerdi. Ara sıra Mehmed Emin Efendi de öğle namazından sonra o dükkanı teşrif eder, dostları ile çok kıymetli sohbeti olurdu. Bir gün yine böyle hoş bir sohbet sırasında medhedilen iyi vasıflı bir kadı, hakim, o dükkana geldi. Kadı asker bu kadıya bir meseleden dolayı dargın olduğu için bir makama tayin edilmesi gerektiği halde ona "Ben kadı asker olduğum müddetçe sana kadılık vazifesi vermem" diyerek yemin ettiğini ağlayarak anlattı. Dükkanda bulunanlar bu hadiseye çok üzüldü. Mehmed Emin Efendi yarım saat kadar başını eğip gözleri kapalı bir vaziyette murakabeye daldı. Sonra hakikati gören gözlerini açıp yardım talebi için gelen kadıya verilmek üzere dükkan sahibi olan oyma ustası Kefelizade İbrahim Halebi'ye bir dua tarif edip yazmasını söyledi. O da yazdı. Bunu alıp mağdur kadıya verdi. Üzerinde taşımasını söyledi. Sonra "Doğruca Kadı Asker Efendi'ye git" buyurup kadıyı gönderdi. 2-3 saat sonra kadı sevinçle o dükkana tekrar geldi. Mehmed Emin Efendi'ye büyük bir hürmetle memnuniyetle durumunu arz etti. Kendisine ne yaptığı sorulunca, "Kadı Asker'in makamına girdim. Beyni görünse birdenbire değişiverdi. Feryat ederek, Katibi çağırın" dedi. Katip gelinse, "Aman bir bak. Bu Kadı Efendi'nin tayin edilmesi için münasip bir yer var mı?" dedi. Katip kayıtları kontrol ettikten sonra, "Bir yer var ama şimdilik dolu" dedi. Kadı asker katibe, "Olsun, hemen tayin edelim, benim şu anda çektiğim sıkıntıyı ve tutulduğum ağırlığı bilmezsin" dedi. Böylece tayinim derhal yapıldı diye anlattı. Mehmed Emin Efendi yazdırıp verdiği duayı o kadıdan geri alıp Kefelizade İbrahim Halebi'ye vererek silmesini söyledi. O da alıp sildi. Kefelizade İbrahim Halebi şöyle demiştir: "Ben bu hadiseden sonra Mehmed Emin Efendi'nin tarif ettiği duayı tekrar yazmak için belki 1000 defa denedim. Bir türlü yazamadım. Sonunda o hadisenin Mehmed Emin Efendi'nin kerametlerinden olduğunu anladım. Yine o anlatır. Mehmed Emin Efendi'nin her ay 15 kuruşluk geliri vardı. Bunu alıp her ay huzuruna getirirdim. Koynunda bezden bir kese vardı. Keseyi çıkarmadan ağzını açar, ben de parayı içine kordum. Bundan başka o keseye hiç para konmadığı halde her ay o keseden 200-300 kuruştan fazla para sarf eder. Fakirlere saymadan sadaka dağıtırdı. Ben buna defalarca şahit olmuştum. Hatta bir gün kese eskidi değiştirelim buyurup keseyi çıkarıp bana verdi. İçinde 7-8 kuruş kadar para vardı. Bunları yeni bir keseye koyup verdim. Eski kesenin içine de 5 kuruş koyup bana verdi. Ay başına 15-20 gün vardı. O ayda koynundaki keseden 150 kuruş para sarf olundu. Ben buna hayret ederdim. Arkadaşlarımızdan da çoğu bunu bildikleri halde asla kendisine soramazdık ve ifşa etmezdik. Mehmed Emin Efendi hal ve şanlarını halktan son derece gizler, talebelerini de bu tarzda yetiştirirdi. Ömrünün sonlarında arkadaşları merhum Tatar Ahmet Efendi 1743 senesinde vefat edince fetva makamında bulunan eski Şeyhülislam Seyyid Mustafa Efendi, Tatar Ahmet Efendi'den boşalan dergaha Mehmed Emin Efendi'yi tayin ettirdiler. Berat-ı Şerif'i de kendi mektupçuları Hamzazade Abdullah Efendi ile gönderdiler. Bunun üzerine Mehmed Emin Efendi büyük bir kırgınlık ile doğru Şeyhülislam Efendi'nin huzuruna gidip, "Sultanım, malumunuz ben meşihat erbabından değilim. İnayet buyurun, şeyhlere ait alametlerden ne nişanım varsa müstehak olmadığım halde tevcih etmişlerdir. Boşalan bir medrese varsa beni oraya müderris tayin etmeyi ihsan buyurunuz" gibi özür beyan ederek o dergaha gitmek istemediyse de, "Şeyhülislam, Emin Efendi kardeşim, biz sizi biliriz ve pirdaşımızsınız. Ömürlerimiz sonuna yaklaştı, halinizi gizliyorsunuz. Mızrak çuvala sığmaz, gizlenme konağını geçeli 30 yıl oldu. Fayda yoktur, tevcih, tayin padişahındır. Kabul etmemiz lazım. Kabul etmemek, ülül emre itaat etmemek demek olur" deyince, "Efendim, evimde oturmak şartıyla kabul ederim. Böylece müsaade buyurulur ise emir sizindir" diye beratı kabul etti. Sonra ağlayarak Şeyhülislam'la vedalaştı.
Gerçekten tekkeye taşınmayıp evlerinde kaldılar. Mehmet Emin Efendi, Resulullah Efendimizin mihmandarı Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin türbesinde türbedar olarak vazife almıştı. Fakat ziyaretçilerin hallerini beğenmeyip birkaç ay sonra bu vazifeden ayrıldı. Bir defa Kabe'de Rükn-i Yemani'de yaslanmışken bir kere Mısır'da ve bir kere de İstanbul'da Fatih Camii civarında Hızır aleyhisselam ile görüşmüştür. Yüzüğünde Emin-i Sırrı Hak Arif Muhammed yazılıydı.